Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere jinekomasti ameliyatıyla alakalı sürecimin nasıl işlediğini, neler yaşadığımı, bunu nasıl fark ettiğimi, hastane süreci, hastane öncesindeki süreç, fiyat hakkında, ameliyat günü, ameliyat sonrası tahliller, ameliyat sonrasındaki haftalardaki sürecim, son durum, bu durumun beni nasıl etkilediği ile alakalı sizlere kısa bir video paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle jinekomasti. İlk rahatsız olduğum dönemler 12-13 yaşlarından itibaren başladı. Bu 12-13'lü yaşlarda gerçekten gözle görülür bir şekilde bende rahatsızlık vermeye başlamıştı bu durum. Ben o dönemler tabii hani çevremde baktığımda hemen hemen hiç kimsede yoktu. Bu durum sadece bende vardı gibi hissediyordum ama her 10 erkekten 5'inde bu durum maalesef söz konusuymuş. Yine o 12 yaşlarda çok sıkıntı olmadı ama üniversiteye başladıktan sonra ben daha da ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım. Yani bir havuza girmeme, hamama gitmeme, herhangi bir denize gitmeme, tatile gitmeme gibi durumlar beni gerçekten artık rahatsız etmeye başladı. Bu bir sağlık problemi arkadaşlar. Bunu estetik olarak düşünen birçok insan var ama ben bunun ve birçok doktor bunun bir sağlık problemi olduğunu düşünüyor. Birçok kişi de çok daha ciddi durumlara yol açabiliyormuş arkadaşlar. Nedir mesela? Özgüven eksikliği yaratıyor arkadaşlar. İlişki durumunu etkileyebiliyor. Cinsel problemler yaşayabiliyor. Süreç nasıl gelişti arkadaşlar? Ben üniversite döneminde baktığım zaman bu durumun birçok kişide olduğunu fark ettim ve o dönemlerde internetten araştırmaya başladığımda bu durum için birçok kişi ameliyat bile olmuş arkadaşlar. Basit yöntemlerle çeşitli ameliyatlar yapılıyormuş. O dönem itibariyle ilk bunun bir jinekomasti olduğunu anlamıştım. Yine üniversite dönemi çok yoğunlaşmadım. Çünkü o dönemlerde öğrenciyiz ve bu ameliyat biraz maliyetliydi o dönemler. O dönem internetten araştırdığım fiyatlar ortalama 2000, 3000, 4000 o civarlardaydı. Yaptırmadım arkadaşlar. Bekledim. Ta ki bir işe girip kendimi maddi açıdan iyi bir durumda hissettiğim zaman bu ameliyat olmaya karar verdim. Nasıl oldu arkadaşlar? Öncelikle çok sayıda doktor araştırdım. A kalite hastanelerden en kötü hastanelere ya da bir apartman dairesinde bu işlemi yapan birçok doktor var. Hepsini araştırdım, fiyat araştırması yaptım, doktor araştırması yaptım, doktorlar hakkında yapılan yorumlara baktım. Ben kafamda bir doktor seçtim arkadaşlar. Muayene oldum, muayene olduktan sonra bu ameliyatı olmaya karar verdim arkadaşlar. En sonunda böyle bir ameliyat olacağıma karar verdim. Tahlil yaptılar. Pilot tahlil denilen ameliyat öncesi, her ameliyat öncesi uygulanan bir tahlil bu arkadaşlar. Bu tahlili yaptıktan 2 gün sonra ben ameliyat olmak için işinden izin aldım. İşinden izin aldıktan sonra cuma günü gittim. Sabah 8'de anestezi uzmanına gözüktüm. Ameliyat için herhangi bir problem olmadığını söylediler. Bunun için çeşitli kan tahlilleri yapıyorlar. Bir şırıngayla alıyorlar ama onu 4 tüpe dolduruyorlar. Bunun yanında EKG, kalp, ritim ile alakalı bir test yaptılar. Bir de akciğer filmi çektiler arkadaşlar. Tüm bunların neticesinde ameliyata uygunluğum anlaşıldı ve ben ameliyata alındım cuma günü. Bu ameliyat olurken aileme de haber vermedim. Onu da söylememde size fayda var. Tek başıma gittim ama şu an YouTube'da paylaşıyorum. Çünkü gerçekten bu bir sağlık problemi ve bu sağlık problemi olan herkesin bir an önce bu ameliyatı olması için elimden geleni de yapacağım. Bu sorunla karşı karşıya kalan birçok insanı bu yönde yönlendirmeyi yapacağım arkadaşlar. Çünkü önemli bir sorun. Yani 4-5 yıllık sıkıntınızı bir günde halledebiliyorlar. Neyse. Odaya aldılar. Koluma bir bandaj yapıştırdılar. Ameliyata giren herkes için bir bandaj yapıştırılıyor biliyorsunuz. Ondan sonra koluma bir serum gibi bir şey taktılar. Ameliyat odasına çıktım. Ameliyat odasında gayet yaklaşımları iyidir. Bir hemşire geliyor. Kelepçe gibi bir şey var. Ona bağlıyor. Bağladıktan sonra arkadaşlar daha önceki odada başka bir hemşirenin açmış olduğu damar yolundaki o kısma bir şey taktı arkadaşlar. Ondan sonra hazır mısın dedi Yunus Emre dedi. Dedim hazırım. Ve ondan sonraki işlemi hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Çünkü hemen böyle 4-5 saniye içinde bir uyku hali geliyor. İnanılmaz bir şey hakikaten. Kendim uyandığımda arkadaşlar bir sedyenin üzerinde odama doğru götürüldüğümü
duydum ve hemşireler gülüyordu. Neden gülüyorlardı biliyor musunuz? Ben anesteziden uyanır uyanmaz sayıklamışım. İşimle alakalı olan bir şey yani. İnanılmaz bir duyguydu gerçekten. Odama gittiğimde gerçekten üstümde bir yük kalktığını hissettim. Bir korse takılmış ve korsenin içine bir pansumanda kullanılan kalın bir bez gibi bir şey yerleştirmişler ve o ameliyat bölgesine baskı uyguluyor arkadaşlar. Bu arada ben de hemen meme başının altına yarım ay şeklinde bir kesik atılarak o alttaki doku çıkarılıyor ve her iki memenin altında 2 tane delik açılarak lazer liposuction yöntemiyle içindeki yağlar ısı yöntemiyle parçalanıp daha sonra dışarıya atılıyor. Benim yöntemim lazer liposuction yöntemiydi. Tabi isteyen vazer yöntemi de kullanılabiliyor. O da ses dalgası yayarak içerideki yağları parçalayıp yağların dışarı atılmasını sağlayan bir sistem. Doktorum bana lazeri önerdiği için lazeri yaptım falan filan. Şu an ameliyat üzerinden kaç gün geçti biliyor musunuz? Şu an bugün ayın 18'i ve 3'ünde olmuştum. Tam 15 gün geçti. 15 gün sonrasında zaten gözle görülür %99'luk bir değişime şahit oluyorsunuz. Kontrole gittim. Doktorum gayet normal bir ameliyat olduğunu. Sol taraftan 300 cc, sağ taraftan 300 cc ve meme başı altlarından 150'şer cc mi ne bir doku çıkarıldı. Yani toplamda 900 cc'lik bir doku ve yağ çıkarılmış. İnanamadım hakikaten. Çok hakikaten içeride yayılmış bir yağ olayı vardı. Şu an zaten o üstteki hani derimi elliyorum. Hiç eski halinden eser yok zaten. Bunu da söylememde fayda var. Sonra arkadaşlar bir gün bekledikten sonra meme başının altına takılan direnleri çıkarması için bir gün bekledim hastanede. Bir gün bekledikten sonra üzerimdeki bulunan direnler çekildi. Korsem yine takılı bir şekilde. Doktorun yazdığı reçete vardı. 2 tane hap yazmıştı arkadaşlar. Biri antibiyotik, biri de ağrı kesiciydi. Ağrı kesiciyi sabah akşam tok karnına kullanmam istendi. Antibiyotiği de 12 saatte bir kullanmam gerekiyordu. 12 saatte bir antibiyotiği kullanmış oldum. Bir de bunların yanında bir krem vardı. 2 günde bir pansuman yapmamı istedi. Yaraların o kesiğin ve lazer liposuction'ın girdiği o hani şiş gibi gözüken daha önce izlemişsinizdir. Herhangi bir jinekomasti ameliyatı izlemişseniz o alttaki 2 deliğin oralara krem sürmek suretiyle gazlı bezi kapatıp korseyi yapıştırıp arkadaşlar tam 15 gündür bu şekilde kendimi pansuman yapıp korsemi dikkatli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar ameliyattan sonraki ilk bir hafta şişkinlikler ve morluklar olabilir. O ilk bir haftada şişkinlikler ve morluklar iniyor. İkinci hafta hafif şişkinlikler kalabiliyor. Bunlar da zamanla inecekmiş. Doktor daha onun zamanla inmesini hızlandırmam için elle masaj yöntemi uygulamam gerektiğini söyledi. İsteyen bu şekilde elle masaj yaparak onları indirebilir arkadaşlar. Bu şekilde bu arada memenin tam olarak şekil alabilmesi için üzerinden 3 ayın geçmesi gerekiyor dedi doktorum. Yani 3 ay sonra yüz güldüren asıl sonucu alacaksınız. Bunun yanında arkadaşlar eğer kiloluysanız çok fazla yemek yememeye çalışın. Biraz rejim yaparak vücudunuzun üst kısmının daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde gelişti arkadaşlar. Şu anda zaten fotoğrafları da görüyorsunuz. Şu anki durumum son halim arkadaşlar. Ya 15 gün sonraki durumum budur arkadaşlar. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi değişim inanılmaz. Eski halinden eser yok gerçekten. Böyle bir süreç yaşadım arkadaşlar. Sizler bunu kesinlikle böyle bir durumunuz varsa kesinlikle geciktirmeden yapın arkadaşlar. Özellikle bu konu yüzünden özgüvenini yitirmiş, gerçekten içine kapanmış. Hatta birçok insanda bu durum sürekli eğik durduğu için kambur olmasına sebebiyet vermiş arkadaşlar. Bu yüzden bunu da bir an önce çözmek için sadece 1-2 günlük işlemle yapmanız mümkün. Yani bugün hastaneye gittiğinizde, ameliyat kararı aldığınızda o gittiğiniz gün tahlillerinizi yapıp bir sonraki gün bu bela mı desem ya da Allah'tan gelen bir durum mu desem bilmiyorum. Bundan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir işlem değil. İyileşme süreciniz benim doktorum tavsiye etti. İlk 3 gün evde dinlenip ondan sonra işime gitmemdi. 10 günlük rapor yazdı bana çünkü işe gidebilecek durumda değilim bu şekilde korseyle falan.
Gerçi kafamda da çok büyüttüğüm bir durum değilmiş arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen varsa yorumlarda belirtebilir. Yine son aşamalarımı tekrardan bu kanal üzerinden paylaşacağım arkadaşlar. Mutlaka kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler. Kendinize iyi bakın.